Araç bu ablacığım. boyası falan. Lansman rengi bu. Her şey orijinal. Kime güveneceğinizi bilmediğiniz bir dünyada güvenilir bir nokta. Kriptonun güvenli noktası Coin.tr. Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugünkü yayınımızda 29-30 Temmuz'a kadar Bitcoin neler yaşayacak? Kripto piyasasında neler olacak? Bir kripto yatırımcısı için önemli, bilgi dolu bir videoya hoş geldiniz. Yayınıma başlamadan önce tüm İzmir'e ve tüm yangınların olduğu şehirdeki dostlarımıza, kardeşlerimize geçmiş olsun demek istiyorum. Çok fazla ağacımız yandı. Çok fazla canımız zarar gördü. Bugünkü konumuz Bitcoin ve FED ve bununla beraber piyasada 29-30 Temmuz'a kadar neler yaşayacağız? Bakın arkadaşlar, öncelikle konuya tersten başlamak istiyorum. Şu an birçok kişinin yaptığı bir hata var. Sadece global borsaları kullanıyorlar. Ve Türk borsalarında arkadaşlar uzun vade kullanıyorsanız, yani uzun vade yatırımcısıysanız, holdersanız, hold yapıyorsanız, coinlerinizin bir kısmı yurt dışında olmalı. Ama bir kısmı da Türkiye'deki belli borsalarda olmalı. Türkiye'deki çoğu borsa sistem gereği yetersiz. Bakın bunu da söylüyorum. Ben Coin.tr'yi kullanıyorum arkadaşlar. Uzun vade tuttuğum XRP ve diğer coinlerimi Coin.tr'de tutuyorum arkadaşlar. Bunun mantığı ne? Global piyasa. Yarın bir gün bir sorun olsa muhatap bulmak çok zor. Türkiye'de ise belli başlı borsalar var biliyorsunuz. Birinin sistemleri çok kötü ki geçenlerde de bu yaşandı. Çalışmadı, patladı. Diğerinin komisyonları çok yüksek, kazıkçı. Açık açık söylüyorum. Ama ben Coin.tr'de şu ana kadar ne bir sistem kilitlenmesi gördüm. Çok fazla coinleri var. Yani coin çeşitlilikleri fazla. Haliyle bir de komisyonları düşük. Ben bu yüzden kullanıyorum ve hold yapan kardeşlerim elinizdeki bütçeyi bölün. Bir kısmını globalde kullanın, bir kısmını Türkiye'de kullanın. En azından bir sorun olduğunda bakın bu geçenlerde de yaşandı. Bir dostumuz parasını çekmiş ama bankasında bir sorun olduğu için çektiği para bankaya yatmadı. Ve ne oldu arkadaş? İletişim kurdu, sorun araştırıldı, 7 gün sürdü. Çünkü bankayla alakalı bir durumdu ve sonrasından da sorun çözüldü. Arkadaşımızın başka sorunları varmış bankayla ilgili. İşte bunu globalde yaşasanız bu 7 gün değil belki 3 ay sürer, 5 ay sürer. Bunu özellikle belirtmek ve videonun başına koymak istedim. Gelelim Bitcoin'e arkadaşlar. Bitcoin'de bakın artık piyasada şu an heyecan yok. Bunu bilerek bu hale getirdiler arkadaşlar. Neden? Dün Bitcoin 110'a geldi, altcoin'ler toparlanmaya başladı ama piyasada heyecan yoktu. Neden biliyor musunuz? Yarın bir gün Bitcoin 115'e, 120'ye geldiğinde de heyecan olmayacak. Altcoin'ler %30, %40 yaptığında da heyecan olmayacak. Bu akıllı bir kripto yatırımcısı için iyi bir şeydir. Neden? Çünkü heyecan olursa herkes koştur koştur gelip altcoin almaya çalışır. Altcoin almaya çalışıldığında ne oluyor arkadaşlar? Tüm global piyasada herkes altcoin'lere saldırdığında genellikle yükseliş gelmez. Önce bir silkeleme gelir. Önce bir düşüş gelir. Yani yine bizim bildiğimiz sazan avı. Ama şu an baktığınızda Bitcoin dün 110'u geçiyor. Altcoin'lerde hareketlilik var ama piyasada heyecan yok. Bunu bilerek yapıyorlar. Ben size her zaman şunu söylerim. Kriptoda düşüşlerin ardından yükselişler sert geçer, hızlı geçer anlayamazsın. Çünkü neden? Size alım fırsatı bırakmamak içindir. Düşüşlerse yavaş geçer. Yani ne demek bu? Bir 2 hafta, 3 hafta, bugün %2, yarın %3, ertesi gün %5 düşer. Düşüşler uzun sürmesinin sebebi siz satın. Elinizdeki coin doğruysa siz satın. Yeter ki satın, o yüzden 3 hafta, 4 hafta sürdüğü olur. Ama yükselişlerin hızlı sürme sebebi siz yüksekten sattığınız coinleri almayın, alamayın diye arkadaşlar. Ve şu an piyasa 29-30 Ağustos'ta yine bir FED toplantısı var. Bu anın başlaması için FED'in faiz indirmesi gerekiyor.
Bakın bunu açık ve net söylüyorum. Fed ne zaman faiz indirdi? Boğa başlar. Fed faizi sabit tuttuğunda bu şekilde %5'lerle, %10'larla gideriz. Mesela geçen hafta içi özel danışmanlık hizmeti verdiğim dostlarımda aldığımız coin'i %10 kâra sattık. Neden %10'a %9'a sattık? Şu an piyasa bunu el veriyor. Sonra alım yapmadık. Bugünü bekledik. Bugün alım yapacağız. Bugün akşam alım yapacağız hatta. Hem Boğa grubunda hem de birebir çalıştığımız dostlarımla. Buradaki mantıksa şu: FED toplantısından faiz indirimi çıkana kadar peşinde koşacağımız kar oranı %10'dur, %20'dir, %15'tir. Faiz indirimi geldiği gün, bakın arkadaşlar, buralarda alım yapanlar faiz indiriminden sonra çok güzel karlar olur. Çok ciddi karlar olur. Tabi burada şöyle de bir şey var. Boğa sezonu arkadaşlar daha streslidir. Bunu da söyleyeyim size. Şu an beni izleyen her 3 kişiden ikisi muhtemelen boğa yaşamadı. Biri yaşadı. Boğada bir anda %70, %80 karları da görürüz. Boğada bir anda %40, %50 düşüşleri de görürüz. Bugün %40'a, %50 eksiye sabreden yarın %70, %80 kâra satar. Boğa dediğimiz böyledir. Çarpı 2'ler olur, çarpı 3'ler olur. Gün gelir bir haftada, bu tabii muhtemelen Fed'in ikinci faiz indiriminden sonra olacak, bir haftada 5 katları, 10 katları göreceğimiz coinler olacak. Ama bu 29-30 biliyorsunuz Haziran'da bekledik. Tüm dünya bekledi. Sadece biz Bayınane ailesi olarak kendimize göre beklemedik arkadaşlar. Tüm dünya şu an Fed'den, yani bu kansızlar, faiz indirimi yapmak zorundalar. Artık piyasanın paraya ihtiyacı var. Global piyasada sıkışmışlık durumda ve bu yüzden de Fed'in artık faizleri indirmeye başlaması gerekiyor. Bu sadece benim görüşüm değil. Birçok uzmanın, dünyadaki birçok kişinin görüşü bu yönde arkadaşlar. Ve faiz indirimi geldiğinde size ne olacağını söyleyeyim. Muhtemelen faizden önce, yani bu Temmuz ayı içerisinde, nasıl daha önce biri çıkmıştı, işte Dogecoin'i patlatmıştı. Sonra Ukrayna Merkez Bankası'ndan bir haber gelmişti. XDM ile anlaşıyoruz diye XDM'yi patlatmışlardı. Temmuz ayı içerisinde muhakkak bir ya da iki coin bir yükselişe geçer, bir patlatırlar. Gel gel. Bunun adı da gel geldir arkadaşlar. Orada piyasaya yavaştan çekmeye başlarlar. 29-30 Temmuz FED günüdür. 26, 27, 28 buralarda da bir silkelerler. Bu çektikleri kişileri bir kaçırırlar. Piyasa bir silkelenir, bir konsolide olur, herkes bir temizlenir şöyle. Sonrasından 29'da 30'da arkadaşlar, FED'den faiz indirimi geldiği gün artık orada ya önce silkeleme sonra yükseliş gelir ya da direkt yükseliş başlar. Ve yükseliş de şu: Bitcoin'in o tarihe kadar %120 bin, yani bu %20'lik band diliminde olması birçok yatırımcıyı altcoin'e yönlendirir. Bunu daha önce de bahsettim. Kriptoda borsaların, kripto ile ilgilenen insanların, kriptoyu yönlendiren insanların para kazanabilmesi, fonların para kazanabilmesi. Bakın şu an fondan kimse bahsetmiyor. Bir trend gibiydi. Fon geldi dediler. Herkes işte şu fon yatırım yaptı, bu fon yatırım yaptı. Herkes konuştu ve şimdi herkes unuttu. Ama ben onu unutmam arkadaşlar. Bu ne demek? İşin içinde hala büyük fonlar var. Bu büyük fonlar %10, %20, %40-50 karla uğraşmazlar. O fonlar 3 kat, 4 kat, 5 kat almadan, Bitcoin'de 3 kat, 4 kat, 5 kat almadan çıkmaz arkadaşlar. Ve bu Fed'in faiz indiriminden sonra hem Bitcoin belli bir seviyeye gelecek, arkasından da altcoin'ler. Çünkü Bitcoin diyelim ki tam fiyatı kimse tahmin edemez. Ama 110'daysa ya da 120'deyse arkadaşlar, yeni gelen yatırımcı Bitcoin almak istemez. Altcoin'ler ucuz gelir ve bu şekilde altcoin'lere yoğunluk başladığında, yine belirtiyorum, doğru altcoin'lere, o zaman şunları yaşayacağız. %70, %80, 3 kat, 4 kat, her coin'de değil, doğru coin'lerde bunlar olmaya başlayacak. Ve bunu duyan, hani Bitcoin 99 bine düştüğünde kaçanlar vardı ya, ya da yok 68 62 bini bekliyorum diyen bir mahlukatın dinleyenler, işte orada satanlar burada geri gelip hangi altcoin'i alacağız diye düşünmeye başlayacaklar. Ve muhtemelen de şöyle olur arkadaşlar: boğada herkes parasını cebine koyar, koştura koştura gelir ve düşünmeden
önüne gelen coinleri toplar. Bu da boğada yapılan en büyük yanlışlıktır. Bugünkü videomuz bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü konularımız bu şekilde. Sağlıcakla kalın.